Teknosay ekranlarına hoş geldiniz. Ben Kevser Erbay. Bugünkü konuğum Gazze'de gönüllü doktorluk yapan Taner Kamacı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Gazze'de gönüllü doktor olarak bulunduğunuz süreçten biraz bahsedebilir misiniz? Bu kararı nasıl aldınız? Gazze'ye ben savaşın 6. ayında, geçen sene Mart ayında gitmiştim. Oraya uluslararası bir dernek aracılığıyla başvurarak gittik. Avrupa Filistinli Hekimler Derneği aracılığıyla ve Amerika'dan bir İnsani Yardım Derneği aracılığıyla ve Mısır üzerinden gitmiştik. Refah sınır kapısı o zaman işgal edilmemişti henüz. Dolayısıyla oradan geçişler olabiliyordu kısıtlı sayıda ve Mısır'ın da tabii ki onayıyla o şekilde girip 2 haftalık bir sağlık hizmeti verip sonra çıkmıştık. Uluslararası bazı organizasyonlar bu şekilde savaşın 6. ayına kadar Mısır üzerinden, Refah kapısı üzerinden sağlık ekiplerini böyle 2 haftada bir dönüşümlü olacak şekilde düzenlemişlerdi. Bir savaşın 3. ayından 6. ayına kadar böyle dönüşümlü 2 haftada bir sağlık ekipleri giriyorlardı. 2 hafta hizmet verip çıkıyorlardı. Bizim grup 25 kişilik bir gruptu. Mesela bizim girdiğimiz gün aynı gün mesela Endonezya'dan 20 kişilik, Malezya'dan da sanırım 20 kişilik bir grup. Yani onlar ülke olarak yani Endonezya her 2 haftada bir 20 kişilik bir grubu sokup ikinci grubu tekrar alıyorlardı. Malezya'da aynı şekilde ve bu Rahma Derneği de aynı şekilde. Farklı birkaç tane daha uluslararası dernek vardı. O zamanlar tabii böyle hani her 2 haftada bir belki 100'e yakın sağlık ekibi, çoğunlukla doktorların, çoğunlukla cerrahların olduğu ekipler. İçlerinde tabii az sayıda hemşirelerin de olduğu. Girip sağlık hizmetini verip 2 hafta sonra çıkıyordu. Tabii Refah kapısı işgal edildikten sonra hani bu imkan kalmadı. Mısır üzerinden kalmadı en azından. Dediğim gibi biz oraya girdik. Güney Gazze'de Han Yunus'la Refah kentinin ortasında bir Gazze Avrupa Hastanesi var. O hastanede çalıştık. 2 hafta kadar orada kaldım. Orada biz tabii yüzlerce hani hasta gördük. Ekip olarak 400'e yakın belki ameliyat gerçekleştirdik. Zaten sadece acil hastalara bakıyorduk. Çünkü hastane imkanları kısıtlı olduğu için, fazla hastane kalmadığı için sadece acil hastalara bakıyorduk. Acil hastaların 2 hafta boyunca müdahalesini yaptık. Ve tekrar 2 hafta sonra oradan çıkmış olduk. Bu kararı nasıl aldınız hocam? Ya şöyle, şimdi zaten görüyoruz. Yani sürekli dünyanın gözünün önünde gerçekleşen bir adeta hani soykırım artık. Yani bunu böyle tarif etmek lazım. Dünyanın gözünün önünde gerçekleşen bir soykırım var. Bütün saldırıları görüyoruz. Oradaki yaralanmaları görüyoruz. Oradaki çaresizliği görüyoruz. Yani buna hiçbir insanın hani vicdanı dayanmaz. Hem vicdan sahibi insanlarız, hem Müslümanız. Dolayısıyla hani bir zulüm görüldüğü zaman hani Peygamber Efendimiz diyor ya, bir zulüm gördüğünüzde onu elinizle engelleyin. Eğer elinizle engelleyemezseniz, buna gücünüz yetmezse o zaman dilinizle buna engel olmaya çalışın. Zulmü herkese duyurun. İşte ona da gücünüz yetmezse en azından kalbinizden buğz edin diye. Şimdi dolayısıyla insanın eğer imkanı varsa eliyle müdahale etme imkanı varsa eliyle müdahale etmeli. Allah'a şükür hani benim de mesleğim gereği böyle bir imkan doğdu. Yani elimle her ne kadar zulmü engelleyemesem de en azından mağdur olmuş insanlara yardımcı olma imkanı doğduğunda artık yerinde durmak olmazdı. Bu nedenle oraya gittim. Oradaki yani en azından yanlarında olmak için. Tabii ki gittiğim zaman hani orada aslında gitmeden önce sadece hani ameliyat yapacağım, işte muayene yapacağım, sağlık hizmeti vereceğim gibi düşünüyordum.
Oraya gittiğim zaman ilk gün orada işte gittik bir hastaneye. Oradaki mesela ben hemen sordum işte ameliyathane şartları, malzemeler. İşte sonuçta biz ameliyat yapacağız. Ben çocuk cerrahisi uzmanıyım. Bazı ameliyatlar için hakikaten malzeme gerekli, alet edevat gerekli. Hani bunlar acaba var mı yok mu, yapabilecek miyiz ameliyat? Bunun hani endişesini duyuyorum, soruyordum. Orada bir Gazze'li doktor arkadaş bana şöyle bir şey söylemişti. Dedi ki hocam sen eğer hani Türkiye'den kalkıp bizim yanımıza geldin ya, hiç ameliyat yapmasan, hiç hasta tedavi etmesen bile bu bize yeter dedi. Çünkü bunun bize verdiği o moral gücü, moral desteği emin ol ki senin yapacağın ameliyatlardan daha kıymetli. Yani hiç ameliyat yapmasan da çünkü o zaman öyle söylemişti. Demişti ki biz zannediyorduk ki Türkiye bizi unutmuş. Savaşın 6. 5. 6. ayıydı. Bu sözü bana söyledi Filistinler doktor. Biz zannediyorduk ki Türkiye bizi unutmuş. Türkiye'den birinin kalkıp gelmesi buraya ve Türkiye'de insanların işte bizim için dua ettiğini, bizim için işte ne bileyim yürüyüşler yaptığını, eylemler yaptığını, bizim için maddi yardımlar topladığını, hep bizi konu ettiğini, bunları biz senden duyuyoruz şimdi. Bu bizim için çok kıymetli. Yani senin yapacağın ameliyatlardan çok daha önemli ve kıymetli demişti. Hocam Gazze'de görev yaptığınız hastane Avrupa Filistin Hastanesi. Burada hangi koşullarla karşılaştınız? En çok hangi tür vakalarla karşılaştınız? Biz dediğim gibi sadece acil hastalara, sadece hastanenin acil birimi çalışıyordu. Çünkü normalde Gazze'nin savaştan öncesinde 38 tane hastanesi artı yüzlerce işte bizdeki sağlık ocaklarına benzer daha küçük klinik tarzı sağlık birimleri var. Ama savaş zamanında sağlık birimlerine çok ciddi saldırılar oldu. Dolayısıyla bunların çoğu devre dışı kaldı aslında. Yani ben oradayken aktif olarak çalışan büyük hastane sayısı 38'den 4'e düşmüştü. Yani 4 tane hastanede böyle hala profesyonel sağlık hizmeti devam ettirilebiliyordu. O sağlık ocak dediğimiz küçük sağlık birimlerinin hemen hemen hepsi kapanmış. Hastanelerin çok büyük bir kısmı kapanmış. Bazıları mesela bu hastanelerin bazıları bombalanmıştı biliyorsunuz. İşte El Ehli Baptist Hastanesi bombalandı. Evet, Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi daha savaşın ilk günlerinde orayı bombaladılar. Hatta maalesef orayı İsrail askerleri karargah olarak kullandı ki hala dahi orayı karargah olarak kullanıyor İsrail askerleri. Bazı hastaneleri işte Şifa Hastanesi gibi, Aksa Şehitleri Hastanesi gibi, Kemal Advan Hastanesi gibi birçok hastane bazıları tamamen, bazıları kısmen bombalanarak kullanılamaz hale getirildi. Bazı hastanelerde içindeki doktorlar, sağlıkçılar hep o bölge işgal edildiği için göçe zorlandı. Yani hastane yerinde duruyor belki ama sağlık hizmeti verilemiyor. Bazı hastanelerdeki işte dediğim gibi doktorları şehit ettiler. Hemşireleri şehit ettiler. Hastane yerinde dursa da bile orada hizmet verecek şey kalmadı. Birçok hastanede özellikle en büyük problem zaten Gazze'de sağlıkla ilgili en büyük problem tıbbi malzeme olmaması. Sizin çalıştığınız Avrupa Filistin Hastanesi'nde... Gazze Avrupa Hastanesi. Gazze Avrupa Hastanesi'nde hala faaliyet devam ediyor mu? Sağlık hizmeti veriyorlar mı? Şu anda son durumu nedir bilmiyorum ama biz oradan ayrıldıktan sonra yaklaşık bir ay sonra zaten Refah kenti de işgal edildi. O zaman uzun bir süre kapatıldı o hastane. Sonra işte Kızıl Haç'ın denetimine verileceği söylendi. Bir ara açıldı. Yani şu anda en son faaliyet gösteriyor mu bilmiyorum ama en azından o hastane bombalanmadı. Yani hani onu biliyorum. Ama tabii etrafına çok saldırılar oldu. Biz oradayken de yani çok saldırılar oluyordu. Bazen hastane sallanıyordu bombaların şiddetiyle. Yani sanki deprem olmuş gibi. O kadar şiddetli bombalamalar oluyordu. Dediğim gibi yani hastanelerde en büyük problemlerden bir tanesi tıbbi malzeme eksikliği.
Çünkü Gazze'nin ana tıbbi malzeme deposu Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nin altındaymış. Orayı İsrail ordusu oraya ilk girdiğinde yaptıkları ilk iş tıbbi malzeme deposunu yakmışlar. Yani Gazze'nin ana deposu, belki muhtemelen öncesinde çok ciddi oraya şey yapmışlardır, yani hani ihtiyaç olur diye depolama yapmışlardır ama depoyu yakmışlar. Dolayısıyla malzemede eksikliğinden dolayı, işte ilaç eksikliği, mesela anestezi, hani duymuşsunuzdur işte narkozsuz Evet. bacağı kesilen çocuklar, kolu Evet. kesilen çocuklar, bunlar hepsi doğru. Bunların hepsi doğru. İşte mesela hasta ameliyat ediyorduk. Ağrısını kesemiyorduk çünkü doğru düzgün ağrı kesiciler yok. Veya enfeksiyon, ameliyat olan hastaların bir kısmı enfeksiyon kapıyordu. Niye? Çünkü yeterli antibiyotik yok. Böyle olunca sağlık sistemiyle ilgili ciddi problemler yaşanıyordu. Gazze'de yaşadıklarınızı ve tanıklıklarınızı kamuoyuna paylaşma ihtiyacını neden hissettiniz? Sizce bu tanıklıkların uluslararası farkındalık üzerinde etkisi nedir? Şimdi şöyle, tabii ki hani ben eğer oradaki yapılan saldırılar, oradaki problemleri, eğer orada birileri bunun videolarını çekip paylaşmasaydı benim de haberim olmayacaktı. Ben de herhangi bir insan gibi normal hayatıma devam edecektim. İşime gidecektim, evime gelecektim, ailemle ilgilenecektim. Daha önceden işte gezdiğim gibi gezecek, yiyip içtiğim gibi yiyecek. Yani aynı hayatıma devam edecektim. Birileri bu zulmü duyurdu. Ben farkına varmış oldum. Dolayısıyla aynı şey artık oraya gitmiş, orayı görmüş, oradaki o sıkıntıları görmüş biri olarak ve bunlara hani çözüm olabilecek bir şeyler oradakilerden duymuş veya kendi fikrince, dolayısıyla bunları artık aktarmak da benim boynuma borç oldu. Çünkü yani bir şeyi görmenin bir vebali vardır. Yani görüyorsanız onu, eğer orada bir suç varsa, bir zulüm varsa onu duyurmak zorundasınız yani. Duyurmasa bu hani adil, hani Kur'an-ı Kerim'de diyor ya adil şahitler olun diye. Adil şahitlik yapmamış olurdum. Dolayısıyla orada görüp duyduklarımı, oradakilerimizden isteklerini, taleplerini gelip hem ülkemdeki kamuoyuna hem elimden geldiğince uluslararası kamuoyuna duyurmayı, bunu bir vazife bildim ki ben de başkaları için aynı zulmü duyurma vazifesini, mesela şu anda sizin de yaptığınız şey aslında budur yani. Bir zulmü duyurma, başkalarına aktarma, insanların farkındalığını sağlama bu. Çünkü çok önemli bir şeydir. Aynı vazifeyi ben de kendime vazife bildiğim için elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Orada sivillerin yaşadığı insani krizi nasıl tanımlıyorsunuz hocam? Ya şöyle, yani hiçbir şeyleri yok. Hiçbir şeyleri yok. Mesela en temel insani ihtiyaçlar nelerdir? Mesela birincisi barınmadır. Ev yani. Yani onları sıcaktan, soğuktan koruyacak bir ev. Ev yok. Evlerin çoğu bombalanmış ve yıkılmış. Sağlam olan evlere de hani bombalanır korkusuyla insanlar giremiyor. Mesela evi sağlam, henüz bombalanmamış ama korkuyor içinde kalmıyor. Çünkü bütün binalar tek tek bombalanıyor. Tek tek bombalanıyor. Dolayısıyla barınma problemi var. İkincisi mesela yiyecek. Yani bu en temel insani ihtiyaçtır. Yiyecek yok. Çünkü yardımların girişine engel oluyor İsrail. Oradan dünyadan gönderilen birçok yardım var. Yardım tırları giremiyor içeriye. Ondan sonra dolayısıyla ciddi yiyecek problemi var. Yani şöyle ki, mesela ben oradayken geçen sene Ramazan ayındaydı. Akşam mesela iftarda oruç tutuyor tabii herkes. Akşam iftarda ekmek bulan çok mutlu oluyordu. Sadece ekmek bulabilen diyor tamam, o gün müthiş bir gün. Yani ekmek bulan seviniyordu. Ekmeğin yanında eğer bir zeytin olduysa zaten ondan daha kralı yoktu yani. Düşünün hani yiyecekle ilgili ne sıkıntı çektiklerini. Mesela elektrik yok. İnsanlar sadece cep telefonlarını bile şarj etmek için böyle küçük jeneratörlerin arkasında mesela 15-20 kişi sıraya girmiş.
Her biri yarım saat jeneratörlerden cep telefonlarını şarj etmeye çalışıyor. Mesela su yok. Su yok. Yani yıkanmak diye, banyo yapmak diye bir şey yok. Yani 2 senedir insanlar belki 15 kere ya yıkanmıştır ya yıkanmamıştır yani. Hani orada mesela ben hastanenin çevresinde bir yerde ben gezdim. Mesela bir tane böyle seyyar bir şey gibi bir şey koymuşlar. Bir taraf duş, bir taraf tuvalet. Ama her birinin önünde belki 20-30 kişi, 50 kişi sırada bekliyor. Yani düşünün, tuvalete gideceksiniz. En temel şey yani. Ama 30 kişi önünüzde sırada. Yani su yok. İçmek için bile su yok. Yani insanlar mesela tankerlerle işte birileri getirirdi. Tankerlerin önünde çocuklar genelde de o sıraya giriyor. Mesela 200 kişi sıraya giriyor. Bir kova, herkes bir kova alma hakkı var. Bazen 2 saat sıra bekliyorsunuz. Sıra size geldiğinde su bitmiş oluyor. Ondan sonra yarın bir daha. Yarına kadar peki ne yapacağız? Yani dolayısıyla yani en temel şeylerin olmadığı bir yerde de onun dışında zaten hani diğer şeyleri artık hani saymaya bile gerek yok. Çünkü en temel şeyler bile yok. İhtiyaçlar bile yokken dolayısıyla hani insani krizin en hani yani dibi orada yaşanıyor. Peki karşılaştığınız çocuk hastalarda sizi en çok etkileyen olay neydi, hatırlıyor musunuz? Çocuk hastalarda ya benim şu dikkatimi çekmişti mesela. Çocuk hastalar, gerçi çocuklar da büyükler de öyle. Mesela çok yaralanmış. Genelde de multitravma şeklinde geliyordu. Yani sonuçta enkazın altından çıkarılmış veya bomba veya şarapnelle yaralandığı için mesela sadece bir yerinde yaralanma olmuyor. Mesela hem kafasında diyelim yaralanmış, hem göğsünden yaralanmış veya işte karnından yaralanmış. Aynı zamanda bir bacağı kesilmiş falan. Böyle multi travma hastaları aslında bunlar çok ağrılı olur. Her tarafında birkaç yerinde işte kırıklar, ezikler, kesikler olduğu için çok ağrılı olur. Mesela çocuklar da büyükler de böyle çok şey duruyorlardı yani. Sanki hiç ağrıları yokmuş gibi duruyordu. Mesela orada sessizce bekliyorlardı. Bir doktor gelsin onlara müdahale etsin veya birisi damar yolu açsın. Yani sessizce böyle bekliyorlardı. Bu çok ilgimi çekmişti yani. Hani onların bilmiyorum hani artık kültürel bir şey midir Gazze'de, yoksa yani ağrı duyuları mı, ağrı eşikleri mi çok düşük. Ağrıyı mı hissetmiyorlar? Allah onların ağrılarını mı alıyor bilmiyorum ama mesela o kadar hani acil gelirdi mesela. Yaralı gelirdi acile. Acil dediğimde mesela görmüşsünüz zaten sürekli sosyal medyada. Hastanelerde hastaların üstünde yatacağı sedye yok. Yani hastaların çoğu yerde betonun üzerinde müdahale ediliyordu. Beton üzerinde damar yolu açılıyor. Orada serum takılıyor. Betonun üstünde dikiş atılıyor. Göğüs tüpü takılıyor. Hepsi yerde, betonun üzerinde yani. Ama ona rağmen böyle bir hani acil çok kalabalık. Yani tıklım tıklım 7/24, çünkü hastane kalmadığı için bütün insanlar hepsi toplanıp bir hastaneye gitmek zorunda kalıyor. Ama ona rağmen hiç mesela kavga gürültü olmazdı yani. Olmazdı. Böyle bir yani normalde hastanelerde olur yani böyle. İşte önce benim hastama bak gibi bir şey olurdu. Mesela orada biz onu görmedik yani. Hatta bazen mesela aynı anda 2 tane hasta getiriliyor. Mesela ikisinin de ameliyat olması lazım. İkisinin de acil ameliyat olması lazım. Mesela bir tanesinin diyelim karaciğeri yaralanmış. Kanaması var. Bir tanesinin bağırsağı delinmiş. İkisini de ameliyat almak lazım ama bir ekip veya bir tane ameliyathane salonu var. İkisinden birini almak lazım. Biri öbürünün bitmesini bekleyecek yani. Ama bu bitene kadar öbürü kan kaybından veya enfeksiyondan kaybedilebilir. Buna rağmen bile hani o 2 aile birbiriyle tartışmıyordu. Yani önce benim çocuğumu al, öbürü kalsın gibi bir tartışmaya girmiyorlardı yani. Hocam, sizce Türkiye'deki hekimlerin ve sağlık çalışanlarının Gazze gibi kriz bölgelerine desteği nasıl artırılabilir? Bu ancak hani şeyle artırılabilir. Aslında Türkiye'de çok fazla gönüllü sağlık çalışanı var. Mesela ben Gazze'den döndükten sonra yüzlerce doktor, yüzlerce hemşire, yüzlerce sağlık çalışanı, teknisyen
benimle iletişime geçti. Hani nasıl gittin? Biz nasıl gideriz? Hangi yolla gidebiliriz? Diye gönüllü olan çok fazla sağlık çalışanı var. Ama işte bunların oraya ulaştırılması gerekiyor. Bu da ancak hani işte uluslararası organizasyonların da hani ben öyle bir şeye gittim ama onların da kontenjanları sınırlı. Hani devlet olarak aslında yani devletin burada şey yapması gerekirdi. Yani devlet de gerçi hani ülkemizde hani oraya sağlık ekibi göndermek istedi. Hatta Gazze'nin içinde savaşın başında Sahra Hastanesi kurmak istedi. Nakil olan Gazze'nin, hastalar oldu. Gazze'nin içinde olmadı. Dediler bari Refah kapısının dışında Mısır tarafında kuralım. Hastalar gelsin tedavi edelim. Ona dahi izin verilmedi. Çünkü hani Türkiye'nin Gazze için bir şey yapmasını İsrail çok istemiyor. Yani bu çünkü Türkiye'ye prestij kazandıracak bir şey. İsrail de bunu istemez. O yüzden eminim Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı olsun, Dışişleri Bakanlığı olsun böyle başvurularda bulunmuştur. Hani biz ekip mesela Malezya'dan sürekli ekip geliyordu. Endonezya'dan sürekli ekipler, sağlık ekipleri gelip giriyordu. Hani ben oraya gittiğim zaman şaşırdım peki. Malezya'dan geliyorsa ta çok daha uzak Türkiye'den neden gelemesin diye. Sebebini bilmiyorum ama eminim hani başvuru yapmışlardır ama İsrail tarafından kabul edilmemiştir. Tabii devlet hani baskı yaparsa yani güzellikle olmuyorsa zorla hani bunları belli şartlar koşarak bunları kabul ettirebilirdi belki. Ancak bu şekilde yani yoksa çünkü yani biliyorsunuz Gazze abluka altında olan bir yer. Bir tarafı İsrail, bir tarafı deniz, bir tarafında küçük bir Mısır bağlantısı var. Mısır'da maalesef Sisi yönetimi İsrail'in emrinden hiçbir şekilde çıkmıyor. Dolayısıyla Gazze'ye girebilmenin tek yolu bunu İsrail'e kabul ettirebilmek yani. Ancak bu şekilde yapılabilirse belki hani sağlık ekiplerinin oraya gitmesi daha fazla destek vermesi sağlanabilir. Uluslararası tıp camiasında ve özellikle cerrahlara vermek istediğiniz çağrı nedir? Ya şimdi tabii ki oraya çok fazla desteğe ihtiyaçları var. Hem doktor olarak da sağlık çalışanı olarak da ihtiyaç var. Bundan daha fazla tıbbi malzemeye ihtiyaçları var. Çünkü zaten hani Gazze'de normalde dedim ya 38 tane hastanesi var. Bunların hepsinde doktorlar çalışıyor, hemşireler çalışıyor. Şimdi o hastane sayısı 3'e 4'e düştü. Dolayısıyla fazlasıyla aslında var yani. Hani birçok şu anda oradaki doktor aslında boşta oturuyor. Niye? Çünkü çalışabileceği bir hastane yok. O yüzden tıbbi malzeme yok. Doktordan daha çok tıbbi malzemeye ihtiyaç var. Doktor var ama ameliyat yapamıyor. Mesela bir pansuman malzemesi bile hani bulunamadığı zamanlar oluyor. İşte bir antibiyotik bulunamadığı zamanlar oluyor veya bir alet olması lazım. Yapılamıyor mesela. Dolayısıyla doktora ihtiyaç var. Doktordan daha fazla tıbbi malzemeye ihtiyaç var. Ondan daha fazla işte insanların aslında hasta olmamasının çünkü hastalığı önlemek, hastalığı tedavi etmekten daha kolay bir şey ve daha elzem bir şeydir. Dolayısıyla doktordan daha fazla tıbbi malzemeye, tıbbi malzemeden daha fazla orada aslında koruyucu hekimliğe yani temiz suya, düzenli ve yeterli beslenmeye, yeterli aşılanmaya bunlara ihtiyaç var. Enfeksiyon kontrolüne bunlara ihtiyaç var. Bunlar sağlanılabilirse aslında yani oraya mesela Gazze'ye insanlara düzenli, temiz su ve yeterli beslenme sağlanabilirse aslında zaten hastalıkların çok büyük bir kısmı önlenmiş olacak. Yaralanmaları da zaten dediğim gibi hani yaralanmalarda işte oranın kendi cerrahları bile çoğunlukla yeterli oluyor. Nadir de olsa tabii ki dışarıdan desteğe ihtiyaçları oluyor. Gazze'de sağlık hizmeti verirken meslektaşlarınızla nasıl bir dayanışma ortamı oluştu? Şöyle orada zaten hem Gazze'li doktorlar vardı. Biz de onlara hani destek oluyorduk. Biraz onların yükünü hafifletiyorduk. Mesela vaka çıktığı zaman biz yapıyorduk. Onlar dinleniyorlardı. Çünkü bizim olmadığımız zamanlarda onlar sürekli oradalar ve sürekli çalışıyorlar. Ve 7/24 çalışılıyor. Çünkü hani bir mesai kavramı yok. Çünkü her an bombalama oluyor, her an yaralılara getiriliyor. Ve maalesef maaşsız çalışıyorlardı oradaki Gazze'li doktorlar. Yani savaşın başından beri hiç maaş almadan çalışıyorlardı.
normal halktan bile durumları daha sıkıntılıydı. Normal mesela vatandaş en azından mesela bir yardım tırı geldiği zaman gidip onun arkasında sıraya girip mesela birkaç şey alabiliyordu kendisine. Ama doktor hastasını bırakıp oraya da gidemiyor. Yani normal vatandaştan bile daha kötü koşullardaydılar sağlık çalışanları. Ama yani ben hakikaten çok takdir ettim Gazze'li. En azından ben tabii kendi oradaki çocuk cerrahlarıyla çalıştım. Oradaki çocuk cerrahlarının en azından canla başla çalışıyorlardı. Onun dışında mesela Türkiye'den, mesela ben oraya daha gitmeden önce e, e, online destek veriyorduk. Mesela öyle bir Telegram şeyi açılmıştı. Mesela Gazze'de bir doktor mesela aslında mesela plastik cerrah değil. Mesela genel cerrah aslında karınla ilgili ameliyatları yapıyor ama şimdi hasta gelmiş mesela boynunda kesi var veya işte kafasında bir problem var veya işte çenesinde bir problem var. Ameliyat edilmesi lazım ama çene cerrahı yok. Ya da plastik cerrah yok. Bunu genel cerrah yapması lazım ama nasıl yapacak? Yani onunla ilgili çok tecrübesi de yok. Sonuçta farklı bir branş. Vakayı hemen fotoğraflarını çekiyordu. Mesela tomografi çektiyse tomografi raporlarını gönderiyordu. Hastanın mesela tetkiklerini gönderiyordu. Bulgularını gönderiyordu. Türkiye'den, Amerika'dan, İngiltere'den, Almanya'dan, dünyanın birçok ülkesinden, belki 100 tane farklı ülkesinden o grupta işinin ehli uzmanlar vardı. Herkes kendi branşıyla ilgili bir şey sorulduğu zaman mesela diyordu ki şu ameliyatı şöyle yap, şurasını şöyle kes, şurasını şöyle dik, şurada şu malzemeyi kullan gibi. Mesela onlara online dışarıdan destek veriyorduk. Yani oraya ekipler girmeden önce de böyle bir uluslararası bir dayanışma olmuştu. Ben de Allah'a şükür hani gittiğimde çok ihtiyacım olmadı ama mesela oraya giderken birçok mesela tanıdığım iyi kendi hocalarım başta olmak üzere çocuk cerrahi branşımdan meslektaşlarıma demiştim yani gidiyorum ama sıkışırsam yani hani zorlanacağım bir şey olursa sizden yardım alırım tabii ki demişlerdi. Allah'a şükür yani hiç ihtiyaç olmadı ama çünkü zaten hani biz alışığız aslında yani gittiğimizde yaptığımız ameliyatlar hep travma olduğu için travma cerrahisine de alışkın olduğumuz için yani ameliyat yapmakta zorlanmadık. Ama zorlandığımız bir şey vardı. Karar vermekte hangi hastayı alacağımıza, daha öncelik vereceğimize karar vermekte aslında en çok zorlanıyorduk. Mesela demin de dedim ya aynı anda 2 tane 3 tane hasta geliyor. Üçü de aslında acil. Yani normalde Türkiye'de olsa birini hemen ameliyata alırsın, öbürünü bekletmem. Öbürünü de başka hastaneye gönderirim. Çünkü beklemez yani acil hasta. Belki ben onun ameliyatını yapıp çıkana kadar 2-3 saatte o belki kan kaybından vefat edecek. Dolayısıyla o hastayı mesela ben bir tanesini alabiliyorsam kalanlarını başka hastanelere sevk ettiririm. Ama orada öyle bir imkan yok. Dolayısıyla mesela geliyor da validemden acaba bunu mu alsam ameliyata bunu mu alsam? Yani orada mesela çok zor karar veriyorduk. Biz de kendi hani tecrübemizle hayati riski en yüksek olanı öncelik verip diğerini maalesef bekletiyorduk. Bazen onun ameliyatı bitiyordu veya ameliyathane salonu boşalıyordu. Ondan sonra diğerinin ameliyatını yapıyorduk. Bir hekim olarak sadece tedavi edici değil, aynı zamanda tanıklık edici bir rol de üstlendiniz. Bu ikisini nasıl dengeliyorsunuz? Ya şöyle tanıklık, biz aslında tabii hekim olduğumuz için aslında sürekli hani yaralı, sürekli işte sıkıntılı hasta, vefat eden hasta hani çok görüyoruz. Dolayısıyla hani biz mesela sizlere göre bu konuda biraz daha artık hani profesyonellik mi diyelim, duyarsızlaşma mı diyelim, daha hani farklı yaklaşımımız farklı yani hani mesela bir bacağı kopmuş bir çocuk gördüğümüzde mesela herhangi bir insan gördüğünde belki düşüp bayılabilir bile. Veya onu belki yıllarca o görüntüyü unutmayabilir. Ama biz hekimler olarak, cerrahlar olarak zaten bu tür şeylere alışkınız. O yüzden hani bir tanık olarak mesela kendi şahsi olarak çok etkilenmedim. Ama yani çaresizlik, mesela unutamayacağım şey gördüğüm görüntüler değil de çaresizlik. Mesela ben ülkemde böyle bir çaresizlik yaşamadım yani. Dediğim gibi
Ya onu tedavi edebilirim, edemiyorsam edebilecek birilerine gönderebilirim veya farklı hastanelere yönlendirebilirim. Bir malzeme bulunmazsa, bir hastanede bulunmazsa bulunan bir hastaneye gönderebilirim. Ama orada mesela yani düşün, bazen gazlı bezin olmadığı durumlar oluyordu. Yani mesela bir hastamı örnek vereyim. Ben oradayken 30'un üzerinde ameliyat yaptım. Acil müdahale. Allah'a şükür bir tanesi hariç hepsini kurtardık. Yani hepsi yaşadı. Bir tane çocuğumuzu mesela kaybettik. 7-8 yaşında bir erkek çocuğu, evi bombalanıyor. Yaşadığı ev bombalanıyor. Saatler sonra enkazın altından çocuk çıkarılıyor. Olduğu bölgede ona müdahale edebilecek bir hastane yok. O çocuğu bizim olduğumuz hastaneye getirecek ambulans yok. Bir araç yok ve yollar da güvenli değil. Çocuk yaklaşık 20 saat sonra bize getirildi. Şarapnel parçası karnından girmiş ve bağırsaklarını 5-6 yerden hem ince hem kalın bağırsaklarını delmiş, yaralamış. 20 saati geçmişti bize geldiğinde ve çocuk artık şok halinde gelmişti. Yani hem kan kaybetmiş hem de enfeksiyondan dolayı şoka girmiş. Mesela biz o çocuğu ameliyat ettik. Hatta şöyle yaptık onun ameliyatını. Mesela o hastaneye acile geldiği zaman ameliyathanedeki bütün ameliyat salonları doluydu. Ama çocuğu hiç bekletecek zamanımız yoktu. Çocuğu biz alıp endoskopi ünitesinde ameliyat ettik. Yani ameliyathane salonu dolu olduğu için, o da bekleyemeyiği için endoskopi masasında çocuğu ameliyat ettik. Ameliyat çok güzel geçti. Bağırsakların hepsini onardık. Evet, ama çocuk o enfeksiyondan kurtulamadı. Çünkü antibiyotik yoktu. Yeterli antibiyotik, yani ona vereceğimiz güçlü antibiyotikler yoktu. Elimizde olan antibiyotikleri verdik ama çocuk hani sepsis dediğimiz yaygın enfeksiyondan maalesef o çocuğumuzu 2-3 gün sonra, ameliyattan 2-3 gün sonra kaybettik. Gazze'de geçirdiğiniz günler sizde nasıl bir dönüşüm oluşturdu? Ya şöyle, ben oraya gidene kadar yani oraya gittikten sonra şunu fark ettim. Ya ben şükretmek nedir bilmiyormuşum. Öyle dedim kendi kendime. Şükretmenin ne olduğunu belki en iyi orada öğrendim yani. Ben oraya gittiğimde zaten ilk gün bile çok şaşırmıştım yani. Oraya giderken böyle hani savaş mağduru, hiçbir şeyleri yok. Açlık, susuzluk, saldırı, evsizlik, ondan sonra yaralanmalar, yakınların kaybı. Hani çok böyle çökmüş bir halk beklerken yüzü gülen, tebessüm eden, hani böyle sürekli şükreden, nasılsınız diye kime sorsak cevap elhamdülillah. Kime sorarsanız sorun, cevap elhamdülillah. Ve bunu öyle laf olsun diye de söylemiyorlar. Yani çünkü yüzleri gülüyor. Yüzü gülen bir insan hani bunu kalbinden söylüyor. O kadar yokluğa rağmen şükredebiliyorlar mesela o insanlar. Ben hakikaten onları gördükten sonra bizim şartlarımızı, onların şartlarını düşünüp o zaman ben dedim ki ben şükretmeyi bilmiyormuşum. Yani bu bende belki de en çok üzerimde kalan, oradan hani kendi üzerime alıp getirdiğim, hani cebime koyduğum bir şey varsa bunun belki ilk sırasına hani şükretmeyi koyabilirim. Ama tabii ki oradaki insanların hani sabrını gördüğüm zaman, oradaki insanların nasıl Allah'a tevekkül ettiklerini gördüğüm zaman, oradaki insanların bu kadar mesela kaosa rağmen hiç kavga gürültü görmedim ben orada 2 hafta boyunca. Ne hastanede ne hastane dışında, yani hiç yüksek sesle konuşan kimse yok. Ondan sonra o kadar acilde, o kadar kaos ortamında herkes mesela dışarıda böyle, hasta yakınları da dışarıda böyle bekliyor doktora. Mesela içerideki hastalar da öyle. Mesela Türkiye'de biz görüyoruz maalesef, mesela 2-3 tane hasta geldiği zaman bazen hasta yakınları o kadar müdahale oluyorlar ki işlere. Biz hastayı bırakıp hasta yakınlarıyla uğraşmak zorunda kalıyoruz. Mesela bunu hiç görmedim. O sabırları, o tevekkülleri, ondan sonra imanları, bunları gördüğüm zaman ve mesela çok hakikaten şaşırtıcı şeyler vardı. Mesela sabah biz çıkıyorduk, hastaneye gideceğiz. Sabah 8'de kaldığımız yerdeki, mesela çıktığım zaman avlusunda orada bir sürü çocuklar da kalıyordu. Bazıları yetim çocuklar. Her sabah mesela Kur'an ezberi yapıyorlardı. Her sabah. Rutin. Dışarıda mesela bombalar sürekli yağıyor. Sürekli bomba sesleri geliyor. İlk bomba sesi geldiği zaman şöyle bir irkiliyor çocuklar.
Şöyle bir bakıyor, tamam bize gelmedi, devam. Mesela top oynuyorlarsa oynamaya devam ediyorlar. Kur'an okuyorlarsa okumaya devam ediyorlar. Hakikaten çocukları da mesela korkusuz, büyükleri de korkusuz. Hakikaten e, örnek alınabilecek, ders alınabilecek çok şey var Gazze'de. Hocam sizce uluslararası kuruluşlar, Dünya Sağlık Örgütü, Kızılay, Kızılaç, Birleşmiş Milletler bu insani krize neden yeterince müdahale edemiyorlar? Tek sebebi var. İsrail buna engel oluyor. Yani İsrail engel olmasa aslında sadece Türkiye'nin Sağlık Bakanlığı devreye girse Gazze o kadar büyük bir yer değil. Gazze 2 milyon nüfusu olan, 2,5 milyon nüfusu olan bir yer ve toprak olarak da küçük. Yani Türkiye'nin işte 81 tane ilinden düşünün, yani hani bir tanesi gibi. İstanbul'un bir ilçesi gibi. İstanbul'un bir ilçesi gibi yani. Aslında sadece Türkiye tek başına Gazze'nin sağlık sistemini kalkındırabilirdi, problemi çözebilirdi. Üstüne işte Kızılay, Kızılaçlar, işte Dünya dediğiniz Sağlık gibi Dünya Örgütü. Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler, yani çok fazla şey yapılabilir. Yani her şey düzeltilebilirdi aslında. Uluslararası destek de çok fazla ama İsrail buna müsaade etmediği için İsrail içeriye giriyor. Çünkü hatırlayın, Birleşmiş Milletler'in mesela kendi İsrail'in onayıyla içeriye girip aşılama yapan, yemek dağıtımı için giden Birleşmiş Milletler'in arabasını drone'la vurdular ve içindeki Birleşmiş Milletler çalışanlarını öldürdüler, şehit ettiler. Kendi izin verdiklerini bir dahi şehit etti, yani öldürdü. Dolayısıyla yani bunun tek sebebi var, yani İsrail. Eğer İsrail karışmasa ya da Mısır mesela kapıları açsa, yani refah kapısını Mısır engellememiş olsa, Sisi diyor ya bizim tarafı yani refah kapısını biz kapatmıyoruz. İsrail kapatıyor. Yok, yani artık savaşın 6. ayına kadar öyle değildi. Mısır da kapatıyordu. Eğer Mısır açsaydı o kapıları, oraya her türlü sağlık hizmeti de, her türlü gıdada, her türlü yardımda girerdi. Ama İsrail istemeyince maalesef Mısır ve Ürdün'de onların aleyhine, onların karşısında duramıyor. İsrail'in karşısında duramıyor. Dolayısıyla bu tür yardımların, desteklerin hiçbirisi Gazze'ye girememiş oluyor. Son olarak Gazze halkına, meslektaşlarınıza ve uluslararası topluma vermek istediğiniz mesaj var mı? Nedir? Yani Gazze halkı aslında kendi üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Yani hani bu kadar büyük saldırılara, bu kadar büyük yokluklara rağmen, bu kadar büyük bir direnç, bu kadar büyük bir dayanıklılık, bu kadar büyük bir sabır birçok milletin gösteremeyeceği bir şeydir bence. Hani onlara diyecek hiçbir şey yok. Yani bize ve bütün dünyaya örnek oldular. Kendi vatanını korumak isteyen, kendi vatanı için mücadele etmek isteyen bütün milletlere adeta rehber oldular. O Gazze halkına sadece teşekkür edebiliriz, yani hani bize kattıklarından dolayı. Ama kendi ülkemize ve uluslararası diğer ülkelere de yani bir zulüm var. Bugün orada var ama yarın bize de gelebilir. Ki mesela biz Türkiye olarak bunu biliyoruz. İsrail vaat edilmiş toprakları ele geçirene kadar onlar bu sapkın emellerinden vazgeçmeyecekler ki onun içinde bizim ülkemizden 15 tane şehir var. Yani bugün eğer Gazze resmen o kamyonun tekerinin önündeki takoz gibi onu tutuyor, İsrail'i tutuyor. Gazze düşerse, Filistin direnişi düşerse ondan sonra direkt zaten hani Suriye ve Irak'ı maalesef biliyorsunuz bitirdiler artık. Onlarda İsrail'e direnecek bir güç kalmadı. Eğer Filistin direnişi düşerse artık biz İsrail'le burun buruna geleceğiz. Yani İsrail bugün Gazze'de yaptığı zulümleri yarın bizim ülkemizde de, bizim topraklarımızda da yapacak, yapmak isteyecek. Dolayısıyla bunu öngörebilmek lazım. Şimdiden bunun tedbirini almak lazım. O yüzden Filistin için, yani Filistin'e vereceğimiz destek aslında Filistin'den daha çok kendimiz için yaptığımız bir şey olacak. Bugün Filistin'e vereceğimiz her destek aslında Türkiye'ye, ülkemize verdiğimiz bir destektir. Hani bunun bilincinde olması lazım hem yöneticilerin hem insanların. O yüzden Filistin'e elimizden geldiği kadar bütün maddi, manevi, askeri, siyasi her türlü desteği vermek, İsrail'e de verilen bütün destekleri kesmek,
verilen bütün işte İsrail'le bütün ticareti kesmek, İsrail'e petrolü kesmek, limanlarımızda İsrail'e giden ticaret gemilerine kapatmak, işte ülkemizdeki üslerden onlara gidiyor, istihbarat gidiyor sürekli. O üslerden istihbarat akışını engellemek, İsrail'i bir devlet olarak tanımaktan çıkmak. Mesela Cumhurbaşkanımız diyor mesela İsrail terörist bir devlettir. Madem terörist bir devletse neden biz onu devlet olarak tanıyoruz? O zaman onu devlet olarak... Çünkü İsrail hani sıkıştırılması lazım. Bütün dünyanın İsrail'i durmaya zorlaması lazım. Çünkü İsrail yani zevkine çocuk öldüren, Siyonist böyle, onlar böyle yetiştiriliyor. Zevkine çocuk öldürülüyor. Ben mesela Gazze'ye gittiğimde ilk ameliyat ettiğim hastam neydi biliyor musunuz? 14 yaşında sokakta oynarken karnından keskin nişancı tarafından vurulan bir çocuktu. Keskin nişancı sokakta oynayan çocuğu karnından vuruyor. Sadece zevk için. Dolayısıyla bu insanların herhangi bir artık çok öldürdük yeter demesi, yok pişman olması, yok böyle içinde vicdanının sızlaması ya da ne bileyim uluslararası bir hukuktan ya da bir kanundan korkması yok. Gördük artık. İsrail'i durdurmanın tek yolu ona zor kullanmaktır. Bunu siyasi olarak onları sıkıştırmalı devletler, ekonomik olarak sıkıştırmalı, ondan sonra onlarla ilişkileri keserek onları sıkıştırmalı, onların bütün lojistiğini, petrolünü, gıdasını, her ne gidiyorsa diğer ülkelerden oraya, bunları keserek İsrail'i bunu durdurmaya mecbur bırakmak lazım. Yoksa İsrail kendi isteğiyle, kendi inisiyatifiyle bu zulümden bunu el çekecek bir devlet değil, böyle bir ahlak yapısı da yok. Dolayısıyla zor kullan. Yani buradan benim çağrım hem ülkemizin yöneticilerine hem bütün uluslararası camiaya, İsrail'i zor kullanarak durdurabilirsiniz ancak. O yüzden İsrail'e zor kullanın yani. Bütün onlarla ilişkilerinizi keserek, İsrail'i bütün dünyada yalnızlaştırarak onları buna durmaya zorlayın demek istiyorum. Doktor Taner Kamacı konuğumuzdu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.